Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kareli yastıkları yapıyoruz. Daha önce runner olarak paylaşmıştım. Aynı runner örneğinden bu şekilde perde hazırladım. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Püskülsüz haline yaklaşık 250 metreye yakın ip kullandım. Bu sizin kullandığınız ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrome, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrome ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrome ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Bu ip de Türkiye'nin ipi. Bu da %100 koton ip. Bakın kalınlıkları benziyor. Benim kullandığım ip daha büklümlü. Bunun büklümleri yok. Böyle tel tel duruyor. Ama bu da aynı görevi görüyor. Bu ipi de kullanabilirsiniz. Bu karışımı olan makrome ipi. Bakın özelliği aynı. Bu da koton ip. Kalınlığı aynı. Bu bir tık daha ince. Bu Türkiye'deki koton iple örmesi bir tık zor oluyor. Tel tel olduğu için tığ buna takılıyor. Ama yine de o görüntüyü veriyor. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki ipin de markasını, linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Yastığı yaparken koton iple çalışacağım. Runner'ı, suplayı, perdeyi yaparken ip tanıma aşamasında gösterdiğim makrome ipleri kullandım. Elimde yeterince bu makrome ipleri olmadığı için koton iple yastıklarımı çalışacağım. Dediğim gibi diğer ipi de kullanabilirsiniz. Şimdi modele zincir çekerek başlayacağım. Ben bunu daha önceden bir tane hazırladığım için yapacağım zincir sayısını biliyorum. Bu kullandığım ipe, yaptığım tığla bu yastığa göre toplamda 81 zincir çekince benim için ideal ölçüye geliyor. Bu yaptığım sayı sizin yaptığınız yastığa göre olmayabilir. Modele başlamadan önce yapmak istediğiniz yastık ölçüsünü belirlemeniz gerekiyor. Ben elimde böyle hazır yastık kılıfları var. Bu şekilde hazır aldım. Bunlar 45'e 45 santim. Buna göre yapacağım. Ama siz farklı bir yastık ölçüsü varsa onlara göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi kendi yaptığım yastık kılıfına göre bu sayıları veriyorum. Ama bu sayıları değiştirmek istiyorsanız, örnek yetmiyorsa her kare dilimi için ekstra 9 zincir çekerek bunu büyütebilirsiniz. Ekstra 9 zincir çıkartarak bunu küçültebilirsiniz. Ben şu anda yaptığım yastığa göre bu 81 zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirimizi hazırlarken arkadaşlar sizlerden ricam, bu videoları hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Ben de emeklerimin karşılığını alabilmem için sizlerin beğen ve yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Bu videoları izlerken bir beğen ve yorum yapmadan geçmeyelim. Bir diğer ricam da, eğer bu video sizler için faydalı olduysa yorumlar kısmında bunu belirtirseniz sizden sonra izleyecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz. Çünkü bazı aboneler yorumları okuduktan sonra izlemeyi tercih ediyor. Onların izlemesine vesile olmak için sizlerin yorumlarına ihtiyaç var. Şimdi toplamda 81 zincir çekip hazırlıyorum. Şimdi size verdiğim zincir sayısını çektim. Benim yastığım 45'e 45. Bu şekilde zincirimi kenardan tutuyorum. Bakın buraya kadar ölçüyorum. 2 zincir de dönüş içinde arkadaşlar. Dönüş zincirini de burada hesapladım. Yastığın kenarına kadar denk geliyor. Eğer bu sizinki çok fazla geliyorsa yastığınıza 9 zincir eksilterek bunu küçültebilirsiniz. Bunu daha fazla büyütmek istiyorsanız 9 zincir ekleyerek büyütebilirsiniz arkadaşlar.
Dediğim gibi bunu verdiğim sayıya göre yapmak zorunda değilsiniz. Ben kare dilimlerini hesapladım. Bu şekilde 9 tane kare tam benim yastığa denk geliyor. Ona göre ayarladım ben. Örnek verdiğim sayı yastığın buralarında kaldıysa 9 zincir, tekrar 9 zincir, yani 18 zincir çekerek bunu genişletebilirsiniz. Bu yaptığımız zincir sayısını bu şekilde yastığımıza ölçerek o şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Verdiğim sayı sizin ipinizin yastığınıza göre uymayabilir. Dediğim gibi büyütürseniz tam yastığın ölçüsünde yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Her zaman ekstra zincir çekmekte fayda var. Yanlış sayarsak sökebiliriz ya da bunu çok fazla zincir yaparak bu yastığımızı oluşturduktan sonra zincirimizi de sökebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra zincir çekmekte fayda var. Şimdi 3. zincirde trabzan yaparak başlıyorum. Bu zincir, burada bıraktığımız zincir benim ilk trabzanım. Şimdi zincirde yaptığım 3. trabzanım. Şimdi sırasıyla zincirlere birer tane batarak trabzan yapıyoruz. 3, sıradaki zincire batıyorum. 4, sıradaki zincire batıyorum. 5, sıradaki zincire batıyorum. 6, sıradaki zincire batıyorum. 7. Bu ilk zincirle birlikte toplamda 7 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Aşağıdan da 2 zincir bırakıyorum ki eşit olmaları için. 3. zincirde tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. 1, farklı zincirler içerisinde toplamda 7 trabzan yapıyorum. 3, farklı zincirde 4, sıradaki zincirde 5, sıradaki zincirde 6, sıradaki zincirde 7, toplamda 7 trabzan yaptım. Tekrar ara boşluk için 2 zincir, aşağıdan 3. zincire batarak yeni kareye başlıyoruz. Bunlar karelerinin alt sırası oluyor. Şimdi sırasıyla toplamda 7 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir sefer daha göstermek istiyorum. Toplamda 7 trabzan yaptım. 2 zincir ara boşluk için. Buradan 3. zincire batarak tekrar 7 trabzan yapmaya başlıyorum. Her zincirde birer tane trabzan yaparak toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7.'yi de yaptık. Ara zincir için 2 zincir çekerek bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu taban kısmını oluştururken hep yastığımıza ölçerek bu sırayı devam edelim. Bakın bu yastığın kenarında başladım. Bunu fazla zincir çekip başlarsanız daha iyi olur. Fazla zincir çekip bu şekilde ilk sırayı yastığın sonuna gelene kadar örelim arkadaşlar. Bu kaç tane olacağını henüz bilmiyorsanız, sizin yaptığınız yastığa göre tahmini kaç zincir çekmeyi bilmiyorsanız, ne kadar olacağını bilmiyorsanız fazla zincir çekelim. Bu sırayı yaptıktan sonra fazla zinciri sökelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın, bu kenara denk gelecek. Bir tık küçük de olabilir. Yastığın kenarına en yakın nerede örnek bitiyorsa oraya kadar örelim. Ben bunu daha önce bir tane hazırladığım için sayımı biliyorum. Burada toplamda 9 tane olacak ama dediğim gibi fazla zincir çekip bu sırayı ördükten sonra fazlalığı sökerseniz bu sizin için daha iyi bir ölçü olacak. Şimdi bunu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 9 tane 7'li trabzan var. Bu sizin yaptığınız ölçüye göre farklı olabilir arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar kaç tane yaptıysak diğer yöne doğru döneceğiz. Şu şekilde ölçerek tekrar göstermek istiyorum. Önemli olan bu şekilde yastığın genişliğinde yapmak arkadaşlar. Şimdi diğer yöne doğru döneceğiz. Bakın fazla zincir çekmekte fayda var her zaman. Fazlalığı sökebiliriz. Bu şekilde fazlalık zinciri de söküyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı bu aralarda yaptığımız gibi 2 zincir çekerek diğer yöne doğru dönüyorum. Şimdi sırasıyla bu son trabzanı battığım zincire tekrar batarak diğer yöne doğru trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi sırasıyla
diğer tarafta battığımız bütün zincirlere batarak aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi yapmaya devam ediyoruz. 7 trabzan yapıyoruz. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Sonuncu trabzanın oraya da battım. Diğer tarafın aynısını buraya kopyaladık. 2 zincir. Buradaki trabzanın aynı battığımız zincire batarak, şimdi sırasıyla diğer trabzanları da battığımız zincirlere batarak toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Diğer sıranın aynısını buraya kopyalıyoruz arkadaşlar. Sonuncu trabzanın oraya da batıyorum. 2 zincir. Sonra diğer kareye başlıyoruz. Burada da 7 trabzan yaparak bu şekilde diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta kopyalayarak sıra sonuna kadar yapalım. Burayı da sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi iki tarafımızı da başlangıç kısmını hazırlamış olduk. Şimdi kare yapmaya devam ediyoruz. Bu karenin ilk sırasıydı. Şimdi burada hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de yeni sıraya başlamam gerekiyor. Şimdi buralardaki çıkış yerini yapacağız. Burayı yapıyoruz şu anda. Şimdi aynı yönde, bakın yönümü hiç değiştirmiyorum şu anda. Bu şekilde ördüm. Bakın hala aynı yönde trabzanlar bana doğru bakıyor. Şimdi tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki zincirin sonuncu zincirine batarak ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte bu şekilde ipi alıyorum. İkisini birlikte ipi alıyorum. İkisini birlikte 3 seferde çekiyoruz. Şimdi bu 3 trabzan yapmamızın amacını şu anda daha iyi anlayacaksınız. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın burada ikisini birlikte yaptığımız bu iki teline batıyorum. Yani bu trabzanın, bakın buraya batmıştık. 2 sefer dolayıp ikisini birlikte yapmıştık. Bu trabzanın ilk iki teline batıyoruz. Oradan ipi alıyorum. Tekrar üçlü trabzanlar yapıyoruz. Şu anda bu yaptığımız iki teli, bakın biz burada battık. Bunu zincir amaçlı yapıyoruz. Sonra bundan sonrasında normal trabzan için yapıyoruz. İkisini birlikte, tekrar ikisini birlikte. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan yaptık ama buradaki ilk ikili olan yeri buradaki gibi batmak için, yani zincir yerine yapıyoruz. Bak tekrar gösteriyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın ilk iki teline batarak bu şekilde zincir amaçlı yaptığımız yere batarak ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte, bakın şu anda bu yaptığım ikisini birlikte burada battığımız yer. Sonra ikisini birlikte yapıyorum. Tekrar ikisini birlikte. Yani birer tanesini zincir amaçlı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın iki teline batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın ilk iki teline batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 7 trabzan olana kadar yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın ilk iki teline batarak ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, toplamda 6 oldu. Bir kez daha yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada ilk iki teline batarak bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda 7 tane oldu. Bunu sadece sıra başında yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer karelere doğru devam ediyoruz. Şimdi yönümü değiştirmeden 11 zincir yapıyorum. Şimdi diğer yöne doğru çeviriyorum. Şimdi trabzanların tersi bana doğru bakıyor. Bu diğer sırada düz olarak yaptığımız trabzanın bu sonuncu trabzanına batıyoruz. Bu şekilde sıramız bu yöne doğru gelmişti. Bu son yaptığım 7 trabzan. O trabzanın şurada zincir yanındaki son trabzan, bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Şu şekilde gösteriyorum diğer yöne dönerek. Bu şekilde dönüp bakın bu trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi sırasıyla bu zincirlerin üzerinde birer tane iz sürme yaparak bu trabzanın tepesine kadar gelmem gerekiyor. Şimdi ilk zincirin böyle bir teline batarak iz sürme yapıyorum. İkinci zincirde bir iz sürme, sonra trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Diğer yöne dönüyorum.
Bu yaptığımız iz sürme ve zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Şimdi sırasıyla buradaki gibi 7 tane trabzan yapacağız ama zincirlere batacağız. Bu 1. Şimdi sıradaki zincire batıyorum. 2. Bütün zincirlere birer tane batarak trabzan yapıyoruz. Sıradaki zincire batıyorum. 3. Sıradaki zincire batıyorum. 4. Sıradaki zincire batıyorum. 5. Sıradaki zincire batıyorum. 6. Sıradaki zincire batıyorum. 7. Bu ilk yaptığımız iz sürme ile birlikte toplamda 7 tane trabzan oldu. Şimdi buradaki gibi zincir çekmeye başlıyoruz. Yeni kareye başlıyorum. Bakın hiç yönümü değiştirmeden 11 zincir, diğer yöne dönüyorum. Şimdi burada battığımız yeri daha iyi anlarsınız. Bakın bu trabzanların sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Sırasıyla buradaki zincirlerin iz sürme yaparak bunun tepesine kadar geliyorum. İlk zincirin üzerinde iz sürme, ikinci zincirde ikinci iz sürme. Şimdi trabzan tepesinde bir iz sürme yaparak bu trabzan tepesine kadar geliyorum. Şimdi diğer yöne dönerek trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi sırasıyla buradaki gibi zincirlerin üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim yaptığım iz sürme, ilk trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi ilk zincire batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradaki zincire batarak üçüncü trabzanımı yapıyorum. Sıradaki zincire batarak dördüncü trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla 7 tane trabzan olana kadar zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya devam ediyoruz. 2, 4, 6, 7. Son bir kez daha göstermek istiyorum. 11 zincir, şimdi diğer yöne dönüyorum. Bu trabzan tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Sırasıyla bu trabzan tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Zincirlerin üzerinde bir iz sürme, trabzan tepesinde de bir iz sürme yaparak diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki zincire toplamda 3 oldu. 7 olana kadar yapıyoruz. 4, 5, 6, sonuncu 7. trabzanı yapıyorum. Şimdi 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyoruz. Bu şekilde burada yaptığımız işlemi tekrar ederek bu sıra sonuna kadar yapalım. Burada başlamıştım. Diğer kenara kadar geldim. Bu sıranın sonu değil. Ben sadece kenarda da nasıl olacak onu göstermek için yaptım. Burada normalde 2 zincir çekerek dönmüştük. Bu aradaki zincirler gibi görünüyor. Şimdi normal sırada yaptığım gibi yaparak dönüyorum. 11 zincir, diğer yöne dönüyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Şimdi normal sıralarda yaptığım gibi aradaki 2 zincire de iz sürme yapıyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine bir iz sürme yaparak buraya başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Şimdi buradaki gibi sırasıyla toplamda 7 trabzan yapıyorum. Farklı zincirler içinde toplamda 7 trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. trabzanı da yapıyorum. Kenarı da bu şekilde yapmış oluyorum. 11 zincir çekerek devam ediyorum. Diğer yöne dönüyorum. Şimdi diğer taraftaki kareleri yapmaya başlıyorum. Bunun tepesinde bir iz sürme yapıyorum. Sırasıyla trabzanların tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Bu trabzanın tepesine de bir iz sürme yapıyorum. Sonra diğer yöne dönüyorum. Sırasıyla 7 tane trabzan yapmaya başlıyorum.
Burayı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda nasıl birleştireceğimi size göstermek istiyorum. Buraya kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın burası başladığım yer. Son kareyi birleştirme işlemi yapacağız burada. Normalde 11 zincir çekerek yapıyorduk. Burada 5 zincir çekerek birleştirme işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde buradan başladık. Diğer kenara kadar gitmiştik. Şimdi bu kenarı da sıra sonuna kadar geldim. Birleştirme kısmı kaldı. Şimdi burada da 5 zincir yapıyorum. Bakın aynı yönde ilmekten tığımı çıkarıyorum. Bu ilk sırada yaptığımız, bakın burada üçlü trabzanlı yapmıştık. Onun ilk iki teline batarak birleştirme işlemini yapıyorum. Tığımı oradan geçirip ilmeği oradan alıyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 3. Bu benim ilk trabzanım. Burada köşede batmış sayılıyor. Bu 1. Şimdi yeni sıraya da başlamış olduk. Şimdi arada 5 zincir vardı. Bu zincirlerin üzerinde birer tane trabzan yaparak toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Şu başlangıçta bir tane yaptık. Arada 5 yapacağız. 7.'yi de buraya yapacağız. Şu anda toplamda 3 oldu. 4. Sıradaki zincirde 5. Sıradaki zincirde 6 ve bu sonuncu zincirde. Şimdi 7. buradaki trabzanların köşesine batıyoruz. Bu şekilde iki teline de batabilirsiniz. Direkt böyle trabzanın tepesine de batabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 7 tane trabzan olmuş oluyor ve karemizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 2 zincir. Şimdi yeni kareye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni kareye başlarken de aynı buradaki gibi köşeden başlamam gerekiyor. Bu trabzanı battığım son zincir, yani burada en son battığım zincire, bakın bu trabzanı batarken battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi bundan sonra arada 5 tane zincir var. 5 zincirin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. İlk yaptığımla birlikte 6 oluyor. 3 4 5. Sonuncu zincire 6. trabzanımı yapıyorum. 7.'yi de burada trabzanın tepesine yapıyorum. Aynı burada yaptığım gibi trabzanın tepesine yaparak 7. trabzanımı yapıyorum. Kareleri yaparken bir tanesini burada trabzanları battığım yere, bir tanesini de bu trabzanların tepesine batıyoruz. 5 taneyi de arada yaparak bu şekilde düzgün kare olmasını sağlıyoruz. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum. Diğer kareye geçmek için 2 zincir. Burada trabzana battığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Bu 1. Şimdi aradaki 5 taneyi yapıyoruz. 2 3 4 5. Sonuncu zincire 6'yı yapıyorum. 7.'yi de burada trabzanın tepesine yapıyorum. Sonra 2 zincir çekerek sıradaki kareye başlıyoruz. Bu şekilde, bakın bu kenarlar artık tek parça olduğu için buralarda göstermeme gerek yok. Bu şekilde dönerek bu sıra sonuna kadar yapalım. Sonra tekrar birleştirme kısmını göstermek istiyorum. Bu şekilde dönerek bu sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki gibi yeni sıraya başlamam gerekiyor. Şimdi hem sıramı bitirmem gerekiyor, hem de burada yaptığımız gibi yeni sıraya başlamam gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın aynı yönde devam ediyorum. Diğer yöne dönmüyorum. Bakın trabzanlar bana doğru bakıyor. Tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki zincirin tepesine batarak üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. İkisini en son ikisini birlikte. Şimdi bu yukarı giderken buradaki gibi üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu bir sefer normal trabzan için, bu bir seferde şu anda batacağımız yer için yapıyoruz arkadaşlar. 2 sefer dolayarak. Şimdi diğer trabzanın bu başlangıçta yaptığımız, yani şunu ikisini birlikte çekerken yaptığımız şu iki teline batarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. İkisini birlikte şu anda 2 tane oldu. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu iki teline batarak
üçlü trabzanımı yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu 2 teline batarak 2 2 yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu 2 teline batarak 2 2 yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Toplamda 5 oldu. Altı oldu. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sonuncuyu yapıyorum. 2 2, en son ikisini birlikte yaparak toplamda 7 tane trabzan yaptık. Şimdi buradaki kısımları yapıyoruz. 11 zincir, diğer yöne dönüyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde iz sürümü yaparak bu trabzanın tepesine kadar geliyorum. Sırasıyla zincirlere iz sürümü, sonra trabzanın tepesinde bir iz sürümü yaparak diğer yöne dönüyorum. Şimdi trabzanlar hep aynı yönde olması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sırasıyla bu zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Toplamda 7 trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci trabzanı yaptım. Zincirlerin içine birer tane batarak trabzan yapıyoruz ve toplamda 7 trabzan yapıyoruz. 2 4 5 5 oldu. 6 oldu. Şimdi 7.'yi yapıyorum. Toplamda 7 trabzan yaptım. Yeni kareye başlamak için buradaki gibi 11 tane zincir çekerek yeni kareye başlıyoruz. 2 3 4 5 6 11. Sonra diğer yöne dönüyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Sırasıyla zincirlerin üzerinde iz sürümü yaparak buraya kadar geliyorum. Trabzanın tepesinde son iz sürümümü yapıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. Toplamda 7 tane yapıyoruz. Bu 1. Şimdi ikinciyi zincirde yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi tekrar 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. 11 zincir çekip bu trabzanları yapıyoruz. Bu örneği hep şu iki sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bu bizim ilk tekrar ettiğimiz sıra. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Burada bu sıra sonuna kadar yapalım. Kenarda aynı şekilde oluyor. Buraya kadar yapalım, sonra birleştirme kısmına geçelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıramı buradaki gibi birleştiriyorum. 5 zincir, ilmekten tığımı çıkartıyorum. Burada yukarı çıkarken üçlü trabzanları yaparak yukarı çıkmıştık. Bu yaptığımız trabzanların, bu son yaptığım trabzanın ilk iki teline batarak ilmeğimi oradan alıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Buradaki gibi. Şimdi aralarda trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya başlıyoruz. Buralardaki gibi aralarda 5 zincir. Bakın ikisinin batım noktası aynı oldu. Sırasıyla zincirlerin tepesine batarak trabzan yapmaya başladım. Toplamda 7 olacak. Ara zincirde 5. Başlangıçlarda da birer tane yapınca toplamda 5 oluyor. Şu anda toplamda 5 oldu. 5. zincirde 6. trabzanı yapıyoruz. Bu ilk zincirde trabzan olarak sayarsak şu anda toplamda 6 oldu. Buradaki trabzanın tepesine de batarak 7. trabzanı yapıyorum. Bu kareyi burada bitirmiş oluyorum. 2 zincir. Şimdi sıradaki kareye geçiyoruz. Burada en son battığım zincire batarak, yani bu trabzanı yaparken battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Arada 5 zincir var. Zincirlerin üzerine birer tane trabzan yaparak arada 5, ilk yaptığımla 6 oluyor.
Sırasıyla zincirlerin içinde birer tane yaparak trabzanın tepesine kadar geliyorum. Şimdi toplamda 6 tane oldu bu ilk yaptığımla. Sonuncuyu da burada trabzanın tepesine yaparak toplamda 7 oluyor. 2 zincir çekerek sıradaki kareye başlıyorum. Bu şekilde bu kenar da aynı şekilde yaparak dönerek bu başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bunun tepesine kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu aynı buradaki gibi yapıyoruz ve yeni sıraya başlıyoruz. Son bir kez daha başlangıcını gösteriyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki zincirin tepesine batarak üçlü trabzan olarak başlıyorum. Sıramı da bitirmiş oluyorum. Şimdi buradaki kısmı yapıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada ilk 2 teline batarak, bakın burada trabzan yaparken ilk 2 teline batarak üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu bir sefer sardığımızı bu şekilde batmak için, diğerinde normal trabzan için yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7 tane yapıyoruz. 3 4 tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk 2 teline batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer tığımı doluyorum. Bu 2 teline batarak üçlü trabzan, 2 4 6, sonuncuyu da yapıyorum. 2 teline batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7 tane trabzanımızı hazırlamış olduk. Şimdi buradaki zincir kısmını yapıyoruz. 11 zincir, bakın diğer yöne doğru dönüyorum. Bu trabzanların tersi bana doğru bakıyor. İlk trabzan tepesinde bu şekilde kaydırma yapıyorum. Sırasıyla zincirlerin üzerinde iz sürme yaparak trabzan tepesine kadar geliyorum. Son burada iz sürümü yaparak diğer yöne dönüyorum. Şimdi burada trabzanlar yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sırasıyla zincirlere batarak trabzan yapmaya başlıyorum. 2, sıradaki zincire batarak 3. trabzanımı yapıyorum. Sıradaki zincire batarak 4. trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerin içine batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 7 oluyor. 5 oldu. 6, sonuncuyu da yapıyorum. 7 oluyor. Toplamda 7 tane trabzan yapmış oluyorum. Şimdi tekrar buradaki zinciri yapıyoruz. 11 zincir, diğer yöne dönüyoruz. Trabzan tepesinde iz sürme yapıyorum. Sırasıyla zincirlerin tepesinde de iz sürme yaparak trabzan tepesine kadar geliyorum. Sonra diğer yöne dönerek trabzan yapmaya başlıyorum. Sırasıyla zincirlerin içine bu şekilde trabzan yapmaya başlıyoruz. Toplamda 7 tane trabzan yapıyorum bu ilk yaptığımla. Bu şekilde hep 2 sırayı tekrar ederek bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Yastığımıza göre ölçüyoruz. Benim yastığım 45'e 45 santim. Şu şekilde yastığın üzerine geçirdiğimiz zaman boyunu hangi uzunlukta yapmak istiyorsak o uzunluğa kadar yapıyoruz. Ben püskülümü hazırlamıştım. Elinizde püskül varsa ölçmesi daha kolay olur. Benim püskülüm de yaklaşık 10 santim uzunluğunda. Yastığı geçirdiğimiz zaman tam bu kısma kadar gelmiyor. İç kısmını geçirince yastık şu kısımlarda kalıyor. Bu ölçüyü içinde iç yastık varken ölçerseniz daha iyi olur. Şimdi ben kameranın altında boş olan da göstermek istiyorum. Yaklaşık yastığın dibi şuralarda oluyor. Püskül yere değmeyecek şekilde olmasını istiyorsanız bu kadar mesafe bırakıp püskülünüzü ölçersiniz. Buraya kadar örersiniz arkadaşlar. Kendi yastığımızı ölçerek yapıyoruz. Belki yastığımız aynı ölçülerde olabilir ama ipiniz ince olabilir ya da kalın olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bu şekilde sizin kendi yapacağınız yastığa göre ölçü almanız önemli. Belki bunu daha kısa bir yastık yapıyorsunuz. Belki daha büyük bir yastık yapıyorsunuz. En garantili ölçü alma şekli bu şekilde
şekildedir. İçinde yastık varken ölçü almanızı öneririm. Çünkü bu dibe kadar gelmiyor, yastığı koyunca buraya kadar geliyor. Bunu hangi uzunlukta yapmak istiyorsanız bunu daha da kısa yapabilirsiniz. Daha da uzun yapabilirsiniz. Püskülle gösterdim. Tabi buna boncuk da eklemeyi düşünüyorsanız boncuk boyunu da hesaplamanız gerekiyor. Benim kullandığım boncuk yaklaşık 14 milimetre genişliğinde. Yastık kılıfını bitirdikten sonra ben püskül yapılışını da gösteriyorum arkadaşlar. İsterseniz boy ölçüsü almadan bir tane püskül hazırlayarak bu şekilde boy ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu yapmak istediğim uzunluğa kadar örüyorum arkadaşlar. Ben yastık kılıfımı bayağı ördüm. Ölçü alırken bu şekilde göstermiştim. Bakın arada çok az mesafe var. Bu ölçüye en yakın yerde bitirmem gerekiyor. Ben şimdi bir kare daha yaparsam bu püsküller yere değecek. O yüzden yapmayacağım. Bu hafif biraz da ütülendikten sonra esner diye düşünüyorum. Şu anda bu benim aldığım ölçüye en yakın yerde örneği bitiriyorum arkadaşlar. Ben toplamda 5 kare yapmışım ama siz bu karelere göre yaparsanız kısa da olabilir, uzun da olabilir. Benim gösterdiğim şekilde ölçü almanız daha iyi olacaktır. Bir de yapmak istediğiniz uzunluğu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunu devam ederek yastığım boyunca da yapabilirsiniz. Ben şu anda yarım yastık yapıyorum ve püskülleri yere yakın olmasını istediğim için bu şekilde ölçü alarak yaptım. Bitiş kısmını da şu şekilde göstereyim size. Biterken de burada normalde eğer sıraya devam etmek istiyorsak buradaki gibi yapıyoruz ama ben bunu bitireceğim, son sıram. O yüzden 2 zincir yapıyorum. Burada zincirin tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sonra bunu arkada saklıyoruz arkadaşlar. Daha fazla devam etmeyeceğim için bu şekilde bitirdim. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskül yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. 2 ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum.
Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Şimdi püskülüm hazır. Bunu istediğiniz kalınlıklarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle püskül ne kadar çok sararsanız bu şekilde büyük oluyor. Bu görüntü benim hoşuma gittiği için bu şekilde büyük yaptım. Bunu bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak ahşap boncuk da kullanabilirsiniz. Bunun deseni bu şekilde kare olduğu için ona uyumlu olan bu ahşap boncukları kullanıyorum. Deliği büyük olduğu için böyle tığımı geçirip bu bağladığım ipleri içinden beri geçiriyorum. Sonra püsküllerimi dilerseniz boşluk bırakarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz bütün bu bıraktığımız boşluklara da çalışabilirsiniz püskülü. Daha az ip gitmesini istiyorsanız bir tane boşluk bırakıp diğerine de takabilirsiniz. Bu şekilde boşluktan ipimin tekini alıyorum. Diğer ipiyle bu şekilde düğüm atıyorum. 2 düğüm atıyorum. Şimdi bu iplerin temiz durması için iki şekilde saklayabilirsiniz. Eğer ahşap boncuğun deliği büyükse püskülün içine doğru çekebilirsiniz. Eğer delikler küçükse burada trabzanların arkasında bu ipleri saklayabilirsiniz. Şimdi benim bu delikler hala mesafe olduğu için daha ince bir tığ yardımıyla bu bağladığım ipleri boncuktan aşağıya doğru çekiyorum. Sonrasında bu püskülü yaparken bağladığım ipin arkasından beri püskülün içine doğru çekiyorum. Bu şekilde de saklayabilirsiniz. Böyle yapınca daha temiz duruyor. Bu şekilde püskülün içine çekiyorum. Eğer püskülden uzunsa fazlalığı kesiyoruz. Şimdi sırasıyla diğer püskülleri de takıyorum. Bunun arka tarafı koltukta görünmediği için ben arka tarafa püskül takmıyorum. Şu kenara takıyorum. Öndeki bütün bu delikleri püskül takıyorum. Kenara takıyorum. Bu arka kısma püskül takmıyorum. Hem ekstra ip gitmiyor hem de arkası görünmüyor. Şimdi sırasıyla bütün püsküllerimi takıyorum. Sonra bunu hafif ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bütün püsküllerimi taktım. Bunu ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Sizler için 2 adet hazırladım. İkisini ütüleyip size gösteriyorum. Yastıklarım bitmiş hali bu şekilde. Sizler için ütüleyip yastıklarıma geçirdim. Gördüğünüz gibi şahane bir takım oldu. Perdesiyle güzel bir takım oldu. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.